Daha birkaç gün önce bembeyaz üniformalarıyla kırmızı halılarda ağırlanan komutanlarla el sıkışıp dostluk pozları veren denizciler vardı. İşte o denizciler ve savaş gemileri çok kısa bir süre sonra Hint Okyanusu'nun karanlık sularına gömüldü. Deniz harp tarihinde eşine çok az rastlanan bir olayla karşı karşıyayız. 4 Mart günü Sri Lanka açıklarında suyun metrelerce altında adeta hayalet gibi pusuda yatan Amerikan nükleer denizaltısı USS Charlotte, hedefindeki gemiyi ateşlediği torpidoyla saniyeler içinde okyanusun dibine yolladı. 1982'deki Falkland Savaşı'ndan bu yana ilk defa nükleer güçle çalışan bir denizaltı düşman suüstü savaş gemisini yok etti. Vurulan gemi İran donanmasına ait Iris Dena fırkateyniydi. Hedef alınan bu fırkateyn hiç de zayıf değildi. 2021'de donanmaya katılan İran'ın kendi üretimi yepyeni gemilerinden biriydi. Üzerinde gemi savar füzeleri, hava savunma füzeleri ve torpidolar vardı. Ayrıca güvertesi bir denizaltı savunma helikopterine ev sahipliği yapacak kapasitedeydi. İşin en sarsıcı tarafı ise bu geminin o sulara savaşmak için gitmemiş olmasıydı. Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı uluslararası tatbikatın resmi davetlisiydi. Takvimler 18 Şubat'ı gösterdiğinde Dena, aralarında Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya'nın da olduğu 74 ülkenin savaş gemileriyle yan yana demirlemişti. Hindistan Cumhurbaşkanı Drupadi Murmu donanmayı bizzat selamlayarak o gemilerin arasına girip İranlı denizcilerle aynı karede poz vermişti. Eş zamanlı olarak İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani ile Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dinesh Tripathi üst düzey görüşmeler yapıp bu ziyaretin o diplomatik havasını iyice pekiştirmişti. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Tatbikatın deniz aşaması 24 Şubat'ta bitti. Iris Dena'da görevini tamamlamış bir misafir olarak 25 Şubat'ta evine dönmek üzere Hindistan sularından usulca ayrıldı. Tabi ilerleyen günlerde o suların altında kendisini nasıl bir sonun beklediğinden tamamen habersiz bir şekilde. O sakin suların bir anda nasıl aktif bir savaş alanına döndüğüne yakından bakalım. 28 Şubat'taki saldırıyla birlikte çıkan savaş hali, Dena ve bölgede görev yapan diğer İran gemilerine bir anda saldırıya açık hedefler haline getirdi. Aslında İran tarafı tehlikeyi önceden sezmişti. Bölgedeki tansiyonun artacağını tahmin edip lojistik can damarlarını sağlama almaya çalıştılar. Ta 26 Şubat'ta Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'nın kapısını çalıp Mart ortasında 3 gemileri için liman izni istediler. Ama asıl büyük kriz 28 Şubat'ta patlak verince bu kez acil olarak Yeni Delhi'ye haber uçurup artan tehditten korunmak için sığınma talep ettiler. Hindistan'da 1 Mart'ta bu talebi kabul edip gemilere limanlarını açtı. Fakat Hindistan'ın verdiği bu acil durum izni bile Dena'yı kurtarmaya yetmedi. Gemi güvenli bir limana ulaşamadan Amerikan donanmasının radarına çoktan girmişti. 4 Mart çarşamba gününün ilk saatlerindeyiz. Los Angeles sınıfı nükleer denizaltı Charlotte, Sri Lanka'nın güney kıyılarında Galle Limanı'nın 19 ila 44 deniz mili açıklarında hedefini adım adım izliyordu. Gemi tam olarak Sri Lanka'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde seyrediyordu ama 12 millik egemenlik sınırının hemen dışında, yani uluslararası sulardaydı. Deniz harp hukukunda sular 3'e ayrılır: tarafsız, savaşan ve uluslararası sular. Tarafsız bir devletin kara sularında, yani o 12 millik sınırın içinde çatışmak kesinlikle yasak. Ama Dena vurulduğunda Sri Lanka kıyılarına 19 ila 44 mil uzaktaydı. Yani evet, Sri Lanka'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeydi ama hukuken o 12 millik koruyucu kalkanın dışında düpedüz uluslararası sulardaydı. O an gemiyi koruyacak hiçbir coğrafi yasa yoktu. Zaten Amerika'nın yasaya ihtiyacı da yok. İstediği gibi vurup yıkıyor. Tıpkı İsrail gibi. Sabah 5'i 10 geçe civarı o ölümcül düğmeye basıldı. Charlotte, İran fırkateynine 2 adet Mark 48 gelişmiş torpido ateşledi. Bu torpidolardan en az biri hedefi vurmuştu. Görüntülerde Dena o sularda yavaşça ilerlerken bir anda geminin arka tarafında devasa bir sualtı patlaması yaşanıyor. Mark 48 torpidosunun vuruş gücü geminin arka kısmını resmen parçalayıp kopartıyor. Havaya su, ateş ve enkaz bulutu yükseliyor. Aldığı ağır hasarla hızla su alan geminin yapısal bütünlüğü yavaş yavaş çöküyor. Saldırıdan sonra Amerika'nın müttefikleri için büyük bir diplomatik baş ağrısı başladı. Daha saldırının olduğu o sabah Avustralya Başbakanı Albanese çıkıp torpidolar ateşlendiği sırada Amerikan denizaltısının içinde 3 tane Avustralya donanması personelinin görev yaptığını itiraf etti. Albanese, bizim adamlarımız saldırı eylemine katılmadı, sadece oradaydılar diye bir ayrım yapmaya da çalıştı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Profesör Don Rothwell gibi uzmanlar bu bahaneyi anında çürüttü. Şöyle ki, nükleer bir denizaltının içinde ben sadece seyirciyim, olan bitenle alakam yok deme şansınız fiziksel olarak sıfır.
Oradaki her bir mürettebat geminin çalışması için aktif görev yapmak zorunda. Bu ortaya çıkınca olayın o siyasi faturası bir anda büyüdü. AUKUS güvenlik mimarisi de bu saldırıyla birlikte dolaylı olarak İran'a karşı savaşın bir parçası haline gelmiş oldu. Çatışmada tamamen tarafsız olan Sri Lanka kendini bir anda büyük güçlerin kanlı hesaplaşmasının tam ortasında buldu. Geminin vurulmasından hemen sonra Dena'dan gelen yardım çığlıkları Colombo'daki Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaştı. Sri Lanka donanması hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. İlk arama kurtarma gemilerini saat 6 gibi bölgeye yolladılar. Ardından havadan ve denizden ek destekleri peş peşe sıraladılar. Hindistan donanması da gemilerini ve Boeing P-8I deniz karakol uçaklarını yollayarak Sri Lanka'nın başı çektiği bu operasyona omuz verdi. Kurtarma güçleri okyanusun ortasından sadece 32 sağ kalan İranlı denizciyi çekip çıkarabildi. Bu yaralılar apar topar güneydeki Galle bölgesindeki hastaneye taşınıp acil tedaviye alındı. Takip eden saatlerde ve günlerde ise arama kurtarma ekipleri sudan 84 ile 87 arasında ceset çıkardı. Bu rakam su altından gelen o ani saldırının ne kadar ölümcül olduğunun kanıtıydı. Amerika tarafına bakarsak bu batırma olayını tam bir gövde gösterisine dönüştürdüler. Sınır tanımadıklarını ve mutlak bir ölümcül güce sahip olduklarını herkese haykırmak istediler. Savaş Bakanı Hegseth bizzat uluslararası sularda kendini güvende sanan bir İran savaş gemisine denizaltılarının nasıl sessiz bir ölüm getirdiğini övünerek anlattı. مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا. Trump da bu agresif tutumu destekleyip savaşın en temel hedefinin İran'ın deniz gücünü tamamen haritadan silmek olduğunu ilan etti. Amerika saldırıyla aslında şu mesajı verdi: dünyanın neresinde olursanız olun İran'a ait her askeri unsur bizim için meşru hedeftir. Diplomatik konuk olarak Hindistan'a giden ve evine dönerken pusuya düşürülen bu fırkateyn, Tahran için bir deniz vahşeti olarak kayıtlara geçti. İranlı yetkililer kurtarma operasyonu bile yapılmadan kendi denizcilerinin okyanusun ortasında ölüme terk edilmesini Amerika'nın savaş suçlusu olduğunun en büyük kanıtı olarak dünyaya duyuruyor. Hamane'yi daha yeni kaybetmiş, komuta kademesi ağır yara almış bir İran'dan bahsediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanı İrani düşmana zaten boyun eğdirdiklerini iddia edip onlardan hiç beklemedikleri bir yerden ölümcül darbelerle karşılık vereceklerini söyledi. Yine de bu saatten sonra Tahran'ın vereceği cevap çok büyük olmayacaktır. Dışişleri Bakanı Erakçi açıklamalarında vurulan fırkateynin Hindistan'ın onur konuğu olduğunun özellikle altını çizdi. Analistlere göre bu vurgu oldukça stratejik. Zira bu durum Yeni Delhi üzerindeki diplomatik baskıyı artırırken Hindistan'la Amerika arasındaki ilişkilerinde ne kadar zorlu bir sınavdan geçtiğini ortaya koyuyor. Fakat geminin vurulmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuzluğa sürüklemeyeceğini biliyoruz. Gelelim işin Hindistan boyutuna. Dena'nın sulara gömülmesi Yeni Delhi'de tam bir siyasi deprem meydana getirdi. Modi'nin dillerden düşürmediği Hint Okyanusu'nun güvenlik sağlayıcısı imajı, bunun dibindeki Amerikan operasyonunu engelleyememesiyle birlikte ülke içinde yara aldı. Olayın ardından Hindistan yönetiminin sessizliği dikkat çekiciydi. Modi günlerce tek kelime etmedi. Dışişleri Bakanı Joy Shankar ise Washington'ı eleştirmeden durumu okyanusun gerçeği diyerek geçiştirdi. İktidar partisi de olay uluslararası sularda oldu, bizim sorumluluğumuz yok diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Tabi içeride muhalefet kelimenin tam anlamıyla ateş püskürüyor. Muhalefet lideri Rahul Gandhi, savaş arka bahçemize geldi ama başbakan stratejik özelliğimizi teslim etti diyerek Modi'yi topa tuttu. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Arun Prakash bile Amerika'nın bu hamlesini bir nevi ihanet olarak tanımladı ve Hindistan'ın diplomatik prestijinin açıkça hiçe sayıldığını vurguladı. Aslında Iris Dena olayı buzdağının görünen sadece küçük bir kısmı. Olayın geneline bakarsak Amerika'nın İran donanmasını kelimenin tam anlamıyla haritadan silmeye çalıştığını çok net görüyoruz. Washington'a göre Mart ortası itibarıyla aralarında mayın döşeme tekneleri, korvetler, fırkateynler ve destek gemilerinin olduğu 100'den fazla İran gemisi vuruldu veya batırıldı. Hatta bazı kaynaklar bu sayının 100'e kadar çıktığını söylüyor. Vurulan hedeflere şöyle bir bakarsanız İran'ın o en güvendiği stratejik gemilerinin kendi limanlarında bile güvende olmadığını anlarsınız. Mesela Bayundur sınıfı korvetler Iris Bayundur ve Iris Nakdi daha savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta Konarak'taki 3. Deniz Bölge üssünde vurulup sulara gömüldü. Yine o çok bilinen Muç sınıfı fırkateyn Iris Cemaran, Çabahar'daki İmam Ali üssünde limana demirlemişken hedef alındı ve battı.
İran'ın ham petrol tankerinden dönüştürdüğü ileri üst gemisi Iris Mekran da 1 Mart'ta Bender Abbas limanında Tomahawk füzelerinin hedefi oldu. Amerika tarafı geminin battığını veya çok ağır hasar aldığını iddia ediyor. Gerçi bazı uydu görüntüleri gemiyi hala suyun üzerinde gösteriyor ama operasyonel yeteneği büyük ihtimalle sıfırlandı. Kayıplar sadece bununla sınırlı değil. İran'ın en yeni ve stratejik gemilerinden biri olan İHA taşıyıcısı Aris Şahit Bagheri, Basra Körfezi'nde vuruldu. Gemide büyük bir yangın çıktı ve sulara gömüldü. Mart ayının sonuna geldiğimizde tablo şu: Amerika'ya göre İran donanmasının büyük bir kısmı, özellikle de operasyonel savaş gemileri ya tamamen savaş dışı kaldı ya da şu an okyanusun dibinde yatıyor. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu resmen bir donanma ve gemi mezarlığına dönüştü. Toparlamak gerekirse, okyanusun ve körfezin dibinde oluşan bu gemi mezarlığı bize çok net bir gerçeği gösteriyor. Krizler artık sadece doğdukları coğrafyada kalmıyor. Binlerce kilometre öteye, uluslararası sulara kadar taşıyor. Ortada sınırların iyice flulaştığı ve askeri hamlelerin çok daha sertleştiği bir tablo var. Bölge ülkeleri de ister istemez bu yeni ve zorlu dönemin dalgalarıyla başa çıkmanın yollarını arayacak. Daha birkaç gün önce bembeyaz üniformalarıyla kırmızı halılarda ağırlanan komutanlarla el sıkışıp dostluk pozları veren